Yetim çaycı. Bir zamanlar büyük bir şehrin gölgelerinde ne anası ne babası olan bir yetim yaşardı. Açlık ve yorgunluk içinde koca şehirde iş ararken eski bir çayhanenin önünde durdu. İçeriden gelen sıcak çay kokusu yüreğini ısıttı. İçeri girdi ve yaşlı çaycıya seslendi. "Beni işe alır mısınız?" Yaşlı çaycı onun gözlerine baktı. "Evlat, çaycı olmak sabır ister. Çay demlenmeden içilmez. Eğer beklemeyi ve emek vermeyi biliyorsan burada kalabilirsin." Yetim çocuk sabır gösterdi. Gün boyu çalıştı, çay bardaklarını parlattı, masaları temizledi, ocakta çay pişirdi. Yoruldu ama vazgeçmedi. Bir gece yarısı çayhanenin kapısı sertçe vuruldu. Yetim hafif bir ürpertiyle kapıyı açtı. Karşısında yorgun, yaşlı bir yolcu vardı. "Evlat, bir bardak çay verir misin? Ama benim hiç param yok." Yetim gülümsedi. "Kiminin parası, kiminin duası. Buyur baba." Yaşlı yolcu çayını içerken ellerini açtı ve dua etmeye başladı. "Çayın hiç eksilmesin. Kazancın hep artsın. Emeğin bereketli olsun." Sabaha kadar dualar göğe yükseldi. Ve o sabah yetim çocuk şaşkınlıkla bir şey fark etti. Çaydanlık hiç boşalmıyordu. Şeker kavanozu bitmiyor, müşteriler arttıkça kazancı da bereketleniyordu. Bu haber kısa sürede şehirde yayıldı. İnsanlar bu mucizeyi konuşmaya başladı. Ama bunun bir sır olduğunu kimse bilmiyordu. Kalitenin sırrı neydi? Neden bu çay diğer çaylardan farklıydı? Şehrin büyük tüccarları yetimin ününü duyunca kıskançlıkla planlar kurmaya başladılar. "Bu çaycı çok büyüdü. Onu nasıl kendi tarafımıza çekeriz?" dediler. Biri kızını ona vermek istedi. Ancak yetimin dokunduğu her şey dile geliyordu. Kızın dudaklarından istemeden şu sözler döküldü. "Ben başkasını seviyorum ama babamın korkusundan sustum." Yetim çaycı kendisini para ve güçle kandırmak isteyen tüccarlara döndü ve şunları söyledi. "Beni işten kovduğunuz günleri unutmadım. Ama ben zenginlik peşinde değilim. Çay sabırla demlenir. Acele eden acıyı içer. Benim istediğim şey hür olmaktır." Böylece yetim çaycı çayhaneyi arkasında bırakıp yeni bir yolculuğa çıktı. Şehirden uzaklaştı, dağların eteklerinde bir bahçe kurdu. Orada sabırla yetiştirdiği çayları kendi elleriyle topladı, demledi. Çünkü kalitenin parayla değil, sabır ve iyilikle kazanıldığını anlamıştı. Kalite yönetimi için çıkarılacak dersler: sabır olmadan kalite olmaz. Çay gibi ürünlerde süreç içinde olgunlaşır. Kalite sadece dışarıdan görülen bir şey değildir. Çayın en güzel tarafı tadında saklıdır. Müşteri sadakati, emeğin sonucudur. Yetimin çayı farklıydı çünkü kalbiyle çalışıyordu. Güçlü olan değil, kaliteli olan kazanır. Tüccarlar parayla yetimi satın almaya çalıştılar ama başaramadılar. Kalite, sürdürülebilirlik demektir. Yetim çaycının çayları bitmedi çünkü sabır ve emeğin bereketi vardı. Peki siz bu masaldan hangi dersleri çıkardınız? Yorumlarda paylaşın.